Farklı dönemlerde farklı siyasetçiler tarafından ortaya atılan bu vaatler sizce gerçekleşti mi? Peki her gün duyduğumuz siyasi söylemler doğru mu? İşte bu soruların cevabını arayan bir grup genç, Doğruluk Payı adı altında bir oluşum kurdu. Türkiye'de siyasetin nasıl daha hesap verilebilir ve nasıl daha şeffaf olabileceğini düşünmeye başladık. Bu çalışmalarımız, düşüncelerimiz bizi Doğruluk.com'u Türkiye'nin ilk ve tek siyasi hakikat ölçen internet sitesini hayata geçirmeye itti. 1,5 yıldan bu yana Türkiye'de siyasi aktörlerin demeçlerini analiz ediyor, bunların doğru olup olmadığını seçmenlerle paylaşıyoruz. Bu şekilde Türkiye'de seçmenlerin doğru bilgilendirilme hakkına katkı sağlamak ve siyasetten doğruluk talep eden bir topluluk oluşturmayı hedefliyoruz. Biz Doğruluk Payı'nda fact-checking diye bir iş yapıyoruz aslında. Dünyada 75 tane kuruluş var bizim gibi çalışan. Yaptığımız şey siyasetçilerin gündelik olarak söylediklerini takip etmek, daha sonra da bunların açık kaynaklarla kontrolünü sağlamak. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü aslında siyasi söylemler her gün gündemin her yerinde dolu, hepimizin karşısına sürekli çıkıyor. Biraz da bunların aslında gerçeğe ne kadar yansıdığını incelememiz gerekiyor. Doğruluk Payı nasıl çalışır? Her gün televizyonda, radyoda, gazetelerde ve internette pek çok siyasi demeçle karşılaşıyoruz. Gündemdeki bir konuya takılıyoruz veya iddialar ne kadar doğru merak ediyoruz. Aynı sizin gibi. Doğruluk Payı, bağımsız bir ortak gelecek için Diyalog Derneği girişimi. Girişim, iddiaları seçip analiz ederken verilerin kamuya açık kaynaklardan doğrulanabilir olması, kaynakların kalitesi ve iddianın söylenme amacı gibi farklı kriterlere dikkat ediyor. Doğruluk Payı'nda her sabah Türkiye'deki siyasilerin demeçlerini inceleyerek, o gün ya da bir önceki gün neler söylemişler, bunları kontrol ederek başlıyoruz işe. Türkiye'deki siyasilerin demeçlerini inceledikten sonra editörlerimiz için aslında bir nevi gündem havuzu, bir demeç havuzu oluşturuyorum. Bu demeç havuzunu da bulurken kullandığım kaynaklar haber ajansları oluyor. Anadolu Ajansı resmi kaynak olarak, Cihan Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı olabilir. Bu kaynaklardan derlediğim bütün iddiaları, siyasilere ait olan elbette, bütün iddiaları kendi editör kadromuza iletiyorum gün içinde. Ve bir nevi onlara o gün neler üzerinde çalışacaklarını, hangi konuları analiz edebileceklerini göndermiş oluyorum en baştan. Kendileri de daha sonra gün içinde yaptıkları çalışmaları toparlayıp bitirip bana tekrar geri gönderiyorlar. Doğruluk Payı bugüne kadar 167 siyasetçinin seçim meydanları ve günlük konuşmalarından derlediği 516 farklı iddiasını inceledi. Bu iddiaların yaklaşık %24'ünün doğru olduğu tespit edildi. Bugüne kadar en çok incelenen iddialar büyüme ve istihdam konularında oldu. Bu incelenen veriler sosyal medya, internet ve mail yoluyla kamuoyuyla da paylaşıldı. En önemli ayaklarından biri bu çalışmanın aslında üzerinde çalıştığımız, analiz yaptığımız siyasiye bunun haber verilmesi. O siyasiye de Türkiye Büyük Millet Meclisi maili üzerinden kendisi hakkında kendisinin söylediği o X iddiayı aslında çalıştığımızı, analiz ettiğimizi ve bir sonuca vardığımızı iletiyoruz mail üzerinden. Örnek olarak da şunu verebilirim. Doğruluk Payı'nda yaptığımız çalışmalardan, en son çalışmalardan biri aslında Türkiye'deki asgari ücretle Avrupa'daki asgari ücretin bir kıyasıydı. Bakanlardan bir tanesi bu konuda Türkiye'deki aslında asgari ücretin yüksek olduğunu iddia etti görece. Avrupa'da arkamızda 7-8 tane ülke olduğunu söyledi. Biz de bunu araştırdık. Doğru çıkmasını beklemiyordum ama doğru çıkan bir iddia oldu. Doğruluk Payı bir grup gencin ortak gelecek kaygısından yola çıkarak kuruldu. Seçmenlerin doğru bilgi almasına yardımcı oldu. Bir yandan da siyasetçilerin iddialarının doğruluk temelinde analiz edilebileceğini hem onlara hem de kamuoyuna gösterdi. Özellikle seçim zamanlarındaki siyasi söylemlerin niteliğinden emin olmayan binlerce vatandaşın hayatında kocaman bir fark yarattı.